Herkese merhabalar canlar. Bugün yine çok güzel, çok keyifli bir video ile karşınızdayım. O yüzden hiçbir düzenleme yapmadan direkt video çekmeye oturdum. Bugünkü videomuzun konusu gerçekten mobil platformlarda olmazsa olmazımız haline gelen CapCut'ı masa üstünde nasıl kullanıyoruz? Haydi gelin hep birlikte öğrenmeye başlayalım. Videoma başlamadan önce her zaman yapmış olduğum küçük ricamı yine yineliyorum. Canlar, bildiğiniz gibi videolarımın daha fazla kitlelere erişmesi adına videoya bir beğeniniz, altına bir yorumunuz ve kanala bir aboneliğiniz ballı kaymak olur. Lütfen benim bu ricamı kırmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçiyoruz. Bildiğiniz gibi canlar, kanalımda hali hazırda birçok video düzenleme uygulamasının eğitim videoları mevcut. Onları da yine yukarılara bir yerlere bırakırım ve isterseniz izleyebilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu CapCut. CapCut bildiğiniz gibi mobil platformda artık olmazsa olmazımız haline geldi ki gerçekten günden güne de her şey yavaş yavaş pro, yani paralı versiyona dönmeye başladı popülerliği arttıkça. Fakat hala ücretsiz özellikleriyle bizim işimizi fazlasıyla görmeye yetiyor. Mobil sürümde gerçekten her telefonda rahatlıkla kullanabiliyorken özellikle masaüstü sürümünde bilgisayarınızın donanım özellikleri yetersizse, az geliyorsa Premiere Pro, DaVinci Resolve veya Final Cut gibi uygulamaları kullanmakta zorlanıyorsanız işte sizin imdadınıza yetişen şey çok iddialı bir cümle olacak ama Celeron işlemcili bir masaüstü veya dizüstü bilgisayarda bile CapCut'tan video düzenlenip dışa rahat bir şekilde aktarıldığını canlı bizzat şahidi oldum. O yüzden bugünkü videomuzun konusu CapCut'ın masaüstü versiyonunu nasıl kullanıyoruz? Tek derslik, tek videoluk düzenleme eğitimimiz başlıyor. Hadi bilgisayarın başına geçelim. Şimdi bilgisayarın başına geçtik ve yapmamız gereken ilk şey CapCut'ın masaüstü sürümünü bilgisayarımıza indirmek. Bunun için hemen tarayıcımı açıyorum. Tarayıcımda CapCut.com sitesine giriyorum ve bakın burada gördüğünüz gibi ücretsiz indirin seçeneği aktif. Hemen tıklıyorum ve indirme aşamasına geçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi CapCut indirmesi hemen tamamlandı. Çok uzun sürmüyor zaten. 2 MB'lık bir dosya. İndirdiğiniz CapCut setup.dmg uzantılı dosyayı çalıştırdığınızda birkaç dakika içerisinde CapCut'ın masaüstü tam versiyonunu bilgisayara indiriyor ve şu an onun indirilmesini bekliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi CapCut'ın kurulumunu bitirdik. Yaklaşık 1,5 dakika civarı sürdü. O da tabii internetin hızıyla alakalıdır büyük ihtimalle. CapCut'ı kurduktan sonra yapmanız gereken ilk şey bence CapCut'ın dilini Türkçe'ye çevirmeniz. Eğer ilk defa bu tarz uygulamaları kullanacaksanız dilin Türkçe olması gerçekten işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca zaten bildiğiniz gibi CapCut'ın mobil sürümünü, yani cep telefonu ve tabletlerdeki sürümünü de genelde Türkçe kullandığımız için oradaki dille buradaki dil aynı olursa kullanımınız son derece hızlı olacaktır. Hemen gelip sağ üst taraftaki Setting bölümüne tıklıyorum. Buradan Settings seçeneğini seçiyorum ve şu yukarıda Language dediğimiz bölümde aşağı doğru indirip Türkçeyi seçip kaydet diyorum ve tabii ki CapCut'ta dil değiştiği için tekrar çalıştırmamız lazım diyor ve Restart diyorum. CapCut'ı Türkçe'ye çevirdikten sonra yapacağınız bir sonraki ayar ise yukarıdaki şu bölümden oturum açmanız. Oturum açmayı niye bu kadar tavsiye ediyorum size? Çünkü eğer cep telefonunuzda ve bilgisayarınızda aynı anda CapCut kullanıyorsanız oturum açmanız dosyalarınızın ve projelerinizin eşgüdümlü olarak çalışması açısından sizin için iyi olacaktır. Yeni proje oluştur butonuna tıklayarak yeni bir proje oluşturmaya başlıyorum ve gördüğünüz gibi CapCut'ım şu an düzenleme modunda benim için açıldı. Burada ilk yapacağımız şey aslında videolarımızı şu gördüğünüz içe aktar bölümünden içeriye aktarma. İster içe aktara tıklayarak videolarınızı buraya aktarabilirsiniz. İsterseniz de sürükle bırak yöntemiyle videolarınızı burada bulunan kütüphaneye aktarabilirsiniz. Videolarımı sürükle bırak yöntemiyle gördüğünüz gibi CapCut'ta içe aktardım. Gelin şimdi size bu içe aktarma bölümünden bahsedeyim. Yukarıda görünüm bölümünden isterseniz ızgarayı seçebilir ve gördüğünüz gibi dosyalarınızı bu şekilde görebilirsiniz. İsterseniz de liste bölümünü seçerek videoların daha geniş açılı halde olan versiyonlarını görebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu bölüm zaten Final Cut kullananlara aşinadır. Final Cut'ta videoların ön izlemesi kütüphanemizde bu şekilde gözüküyordu. Bugünlük ben burayı ızgara olarak göstereyim. Sırala bölümünden içe aktarma zamanına, oluş sırasına, isim, tür gibi özelliklerine göre videoları sıralayabilirsiniz veya isterseniz videoları şu bölümden filtreleyebilirsiniz. Yoğun bir kütüphaneye sahipseniz isterseniz sadece videoları, isterseniz varsa resimleri veya sadece ses dosyalarını buradan görebilirsiniz. Ben de şu an sadece video olduğu için
tümünü seçerek yoluma devam ediyorum. Bu arada bakın gördüğünüz gibi timeline'a hala herhangi bir videomu sürükleyip bırakmadım. Yani şu an burası benim sadece kütüphane kısmım. Ben buradan bir videoyu sürükleyip aşağıdaki zaman çizelgesine bırakırsam o zaman videoları düzenleme işlemlerine girişmiş olacağım. Daha henüz oraya gelmedim. Şurada sağ kısımda gördüğünüz ayrıntılar bölümünde videomuza ait özellikleri görebiliyoruz. Şuradaki değiştir bölümüne tıklayarak videonuza bir isim verebilirsiniz. Medyaları orijinal konumundan mı almak istiyorsunuz veya bütün videoları projeye mi kopyalamak istiyorsunuz? Buna karar verebilirsiniz. Ben genelde MacBook kullandığım zamanlarda SSD üzerinden dosyaları aktarmayı daha uygun buluyorum. Çünkü bu sayede program şişmemiş oluyor. Eğer hızlı bir SSD'ye sahipseniz siz de orijinal konumundan dosyaları çekerek kullanabilirsiniz. Benden size tavsiye. Yok eğer normal hard diskli bir bilgisayar kullanıyorsanız medyaları projeye kopyalarsanız biraz daha rahat çalışabilirsiniz. Buradan en boy oranını ayarlayabilirsiniz. Ben şu an videolar 4K çekimde olduğu için 4K olarak orijinalinden kullanıyorum. Fakat siz buradan 16:9, 4.3 ya da Instagram, YouTube, TikTok gibi mecralara video üretiyorsanız da 9'a 16, 3'e 4 gibi çözünürlükleri de kullanabilirsiniz. FPS olarak da ben videolarımı 30 FPS'te çekiyorum. Burada da zaten gördüğünüz gibi 30 FPS diyerek bunu kaydediyorum ve projemi düzenlemeye geri dönüyorum. Buradan isterseniz kütüphanenizdeki herhangi bir videoya tıklayarak ön izlemesini yandaki pencerede görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kütüphanenizde herhangi bir videoya tıkladığınızda sağında ve solunda küçük kulakçıklar çıkıyor. Buradan isterseniz videonuzu timeline'a sürüklemeden önce işinize yarayan bölümünü seçip bu bölümü aşağıya sürükleyip bırakarak kesme işlemini direkt yukarıda da yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyemdir ya da kendi kullanım şeklimdir. Ben genelde bu alanda kesmeyi çok sevmiyorum. Yaptığım genelde uyguladığım yöntem videolarımı zaten kesime hazır halde çektiğim için yani sadece işime yarayan bölümleri çektiğim için videolarımı timeline'a sürüklüyorum ve aşağıda araç çubuklarıyla kesmek bana daha kolay geliyor. Şu an buradan birkaç tane videoyu ben sadece kısa olması adına burada kısaltarak timeline'ıma sürükleyeyim. Şu an gördüğünüz gibi videolarımı aşağıdaki zaman çizelgesi üzerine sıraladım ve gördüğünüz gibi bir hayli uzun bir zaman çizelgesine sahip oldum. Şimdi burada bilmemiz gereken ilk şey yakınlaştırma ve uzaklaştırma aracının kullanımı. Timeline'da videoların tamamını tek bir parçada görebilmek için yani tamamını ekrana sığdırabilmek için isterseniz sağ üstte yer alan yakınlaştırma ve uzaklaştırma aracını seçerek zaman çizelgesindeki tüm videolara tek elden bakabilirsiniz. Eğer siz buradaki yakınlaştırma uzaklaştırma aracını kullanmak istemiyorsanız ve bunu kısa yolla yapmak istiyorsanız da Windows kullanıyorsanız parmağınızı kontrole, Mac kullanıyorsanız da parmağınızı CMD'ye basarak farenin tekerleğini ileri ve geri ittirmek. Gördüğünüz gibi ben şu an parmağımı CMD'ye bastım. Farenin tekerleğini geriye doğru çekiyorum. Zaman çizelgemden uzaklaşıyorum. Farenin tekerleğini CMD'ye basılıyken ileri ittirerek de timeline'ıma yakınlaşıyorum. Bu kısa yolu hızlı ve etkin bir şekilde kullanmanız videolarınızı daha çabuk editlemenize yardımcı olacaktır. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Zaman çizelgesinde ben videolarımı şu an yan yana ekledim ve uzun bir çizelge oldu fakat siz isterseniz farklı kameralarla çekimler yapıyorsanız veya aralara ara görüntü atmak istiyorsanız videoları katmanlarda birbirinin üzerine de bırakarak içeriğinizi daha da zengin hale getirebilirsiniz ki zaten genelde çalışmalarımızda biliyorsunuz ara görüntüler, üzerine yazı katmanı, üzerine laboratuvarlar falan derken yaklaşık 6-7 katman kullanıyoruz üst üste ki videolarımızı daha rahat bir şekilde düzenleyebilmek adına bence katman kullanımı önemli. Hepsini yan yana sıkıştırmak emin olun hem sizi bunaltacaktır hem de ileride ufak tefek düzenlemeler yaptığınızda bütün zaman çizelgesinin seyrinin değişmesine sebep olacaktır. O yüzden videolarımızı böyle farklı katmanlarda kullanmanız bence önemli. Size tavsiyem olsun. Katmanların yan tarafında gördüğünüz gibi bir kilit tuşumuz var. Kilit tuşuna eğer tıklayıp burayı kilitlerseniz bu şu işe yarıyor. Siz gelip burada aşağıdaki videonun herhangi bir bölümünü silerseniz veya toplu silme, kesme işlemleri yaparsanız bu katman bakın asla bu işlemlerden etkilenmeyecektir. Yani onu oraya çakmış oluyorsunuz. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Kilidi açıyorum. Görünme ve görünmeyi kapatma özelliği var gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz gibi parçayı gizleyip gösterme özelliği var. Eğer parçayı gizleye tıklarsanız bu videonuz hiçbir zaman timeline'da görünür modda kalmayacaktır. Eğer siz dediğim gibi farklı katmanlarda farklı videolarla çalışıyorsanız alt katmandaki videoyu daha rahat görmek adına üst taraftakini gizleyebilirsiniz ki bu da işinizi daha hızlı yapmanızı sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi kenarda videonun sesini kısma bölümü. Genelde eğer siz altyapıda böyle bu şekilde gördüğünüz gibi siz bir şey anlatıyorsanız ve üst tarafta ara videolarınız dönüyorsa üst taraftaki videoların sesini kısmanız kendi sesinizi duymanız açısından yine daha kolay olacaktır. Kenardaki özellikler bölümü kısaca bu. Şimdi gelin
Gelelim videolarımızı taşıma, kesme, bölme işlemlerine. Videonuzu seçim aracında kullanmak için, yani şu an benim bakın kullandığım araçta kullanmak için buradan seç bölümüne tıklayabilir veya isterseniz klavyeden A kısa yolunu seçebilirsiniz. Yine böl iç B, soldakini seçmek ve sağdakilerin tamamını seçme kısa yollarını kullanabilirsiniz. Burada çok önemli bir püf noktası var. Eğer siz halihazırda Final Cut, DaVinci Resolve ya da Premiere Pro kullanıyorsanız gördüğünüz bu kısa yollar biraz garibinize gidebilir. Bunun için de CapCut bence çok akıllı bir yöntem izlemiş ve o uygulamaların kısa yollarını size hazır ayar olarak atamış. Bunun için de bakın yukarıda gördüğünüz gibi kısa yollar bölümüne tıklıyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi kısa yol 1, 2, 3, 4, 5 diye hazır ayarlar atanmış. Diğer farklı uygulamaların kısa yollarıyla eşgüdümlü olsun diye. Eğer siz videolarınızı düzenlerken Premiere Pro kullanıyorsanız CapCut kullanırken kısa yollarda kafa karışıklığına yol açmamak adına kısa yol 2'yi seçerseniz bildiğiniz gibi Premiere Pro'da ve seçim aracını C'de Razor Tool'u yani kesme aracını çalıştırıyordu. İsterseniz bu ayarları aktif ederek CapCut'ı da Premiere Pro'ymuşçasına kullanabilirsiniz. Yine aklınızın bir kenarında bulunsun. Şimdi klavye kısa yollarından kullanmaya devam ediyorum videonun hızlı olması için. Bölme aracını seçtikten sonra videonuzun bölmek istediğiniz yerlerine birer kesik atabilir ve bu arada kalan bölümü silmek için de seçim aracını seçtikten sonra ister klavyeden delete tuşuna veya Mac kullanıyorsanız da backspace yani silme tuşuna basarak bu bölümdeki videoyu çöpe atabilirsiniz. Fakat gördüğünüz gibi ben şu an kesim aracıyla sadece bir videomun üzerinde işlemler yapabiliyorum. Siz istiyorsanız ki kesim aracıyla öyle bir kesik atayım ki altta kaç katman varsa, kaç tane video varsa, kaç tane ses varsa hepsini bölsün istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey fareyle tıklamadan önce parmağınızı shift tuşuna basmak. Bakın normalde kesim aracının o turuncu kesik çizgileri sadece bu video üzerindeyken shift tuşuna basılı tuttuğunuzda artık bütün katmanları etkiler hale geliyor ve siz zaman çizelgenizdeki istediğiniz bir kesiti tüm katmanlarda kesip silip yolunuza devam edebilirsiniz. Yine shift kısa yolunu da kullanmayı bence unutmayın. Seçim ve bölme araçlarını anlattıktan sonra gelelim diğer iki aracımıza. Bu da soldakileri seç ve sağdakileri seç. Bunlar da yine video düzenleme uygulamalarımızın olmazsa olmazı aslında araçlar. Çünkü videolarımızı düzenlerken zaman çizelgesinde o kadar çok oluyor ki bir şeyi sileceğinizde, bir şeyin sağını, bir şeyin solunu tamamını seçeceğinizde gerçekten fareyle timeline'dan bir şeyler seçmek işkence haline gelebiliyor. Bu yüzden sınırlı seçme işlemlerinde aradaki hiçbir küçük video parçasını veya ses dosyasını atlamamak adına soldaki ve sağdakini seç araçlarını kullanabiliriz. Soldakini seç aracına tıkladığımızda bakın gördüğünüz gibi farenin işareti sol tarafa dönük 2 adet ok işareti halini alıyor. Siz bir videonun üzerindeyken buna tıkladığınızda bu video ve bu videoya bağlı olan videoların sol tarafındakilerin tamamını seçmiş oluyorsunuz. Bakın aradaki küçük video parçam, en baştaki bölümlerim gibi hepsini seçmiş oldum. Eğer siz sağdakini seçe tıklarsanız da herhangi bir videonun üzerine tıkladığınızda o videoyla birlikte bakın en başından başlıyor. O videoyla bağlantılı videonun tamamen sağ taraftaki bütün video parçalarını, müzikleri, seslerin hepsini seçmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi düzenleme yaparken hiçbir video parçasını atlamamak adına bence bu seçenekleri kullanmak sizin için gayet önemli. Bu bölümdeki araçlarımızı bitirdikten sonra sırasıyla soldan sağa doğru ilerliyorum. Bildiğiniz gibi geri al ve ileri al olmazsa olmazımız bizim. Yani bilgisayar kullanmayı biliyorsanız, ya bilgisayar kullanmanın da bir önemi yok. Telefondan bile bir şeylerle uğraşıyorsanız geri al ve ileri alın ne olduğunu biliyorsunuz. Yaptığınız herhangi bir yanlışlıkla geriye ya da ileriye doğru işlemlerinizi saydırarak bu sayede eksik kaldığınız yöne kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yandaki aracımız yine bildiğiniz şuradaki bölme aracıyla aslında aynı. Bu daha çok bizim cep telefonunda CapCut kullananların aşina olduğu bir ikon. Cep telefonunda CapCut kullanıyorsanız videoları bölmek için buradaki böl aracını kullanıyoruz. Herhangi bir video parçasının herhangi bir bölümüne geldikten sonra böyle tıklarsanız şu timeline'ımızdaki çubuğumuzun aktif olduğu yerdeki videoları bölmenize yarıyor. Eğer tabletten veya dokunmatik bir ekrandan CapCut kullanıyorsanız buradaki böl aracı yerine şuradaki böl aracını kullanmanız sizin için daha işlevsel olacağını söylemem gerekir. Geliyorum yandaki 2 adet araç çubuğuna. Sol kısmı silin, sağ kısmı silin. Bence bunların da kısa yollarını kesinlikle ezberlemelisiniz çünkü acayip pratik. Zaten birisi Q, birisi W. Siz videoyu tek tek kesip silmek yerine kestikten sonra otomatik olarak o videonun sağındaki ya da solundaki yerlerin tamamını silmek istiyorsanız yapmanız gereken şey solundakini silin veya sağındakini silin aracını kullanmak. Bakın zaman çubuğumu videomun üzerinde bir bölüme getirdim. Şu videomun
kısmını seçtim ve solunu sil dedim. Gördüğünüz gibi sol tarafındaki bölümü sildi. Getiriyorum buraya. Sağ tarafındakini sil diyorum. Hop, sağındaki kısmı sildi. Eğer siz iki videoyu birden seçip solundakini sil derseniz bakın. İki videonun birden seçtiğiniz iki videonun sol tarafında kalan kısımlarının tamamını sildi. Eğer siz iki videoyu seçip sağ tarafındakileri sil derseniz de seçtiğiniz videoların sağ tarafında kalan bütün parçaları sildi. Yani bu videoların başından sonundan kısımlar atmak istiyorsanız aslında çok pratik ve hızlı bir yöntem. Yine kesinlikle kullanmayı deneyin. Yan tarafta sil araç çubuğumuz var. Gördüğünüz gibi zaten kısa yolu backspace. Eğer siz harici bir klavye kullanıyorsanız da yine alışık olduğumuz üzere delete tuşunu da kullanabilirsiniz. Sıradaki bir diğer araç çubuğumuz ise dondur. Genelde biz bu özelliği videomuzun ya da animasyonlu bir yazımızın herhangi bir bölümünün videoda bir fotoğraf karesi gibi sabit kalmasını istediğimiz anlarda kullanıyoruz. Yapmanız gereken tek şey videonun donmasını, yani bir fotoğraf karesi sekansına dönmesini istediğiniz yere zaman çubuğunu getirip dondura bir kere tıklamak. Bakın gördüğünüz gibi benim şu an o zaman çubuğunu koyduğum yerdeki bölümüm donmuş oldu. Daha sonrasında gördüğünüz gibi videomuzu oynatmaya bastığımızda videomuz standart bir video gibi oynarken dondurduğumuz bölüme geldiğinde ise bir fotoğraf karesi edasıyla orada bekliyor. Siz bunu ister uzun ister kısa tutarak dikkat çekmek istediğiniz, belirtmek istediğiniz ve vurgulamak istediğiniz yerler için aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Sıradaki araç çubuğumuz ters çevir. Eğer video düzenleme uygulamasında bildiğiniz şey aslında videoyu baştan sona değil de sondan başa doğru ters bir şekilde akmasını sağlıyor. Bunu da yine videonuza efektiflik katmak, videonuza dikkat çekici alanlar katmak için kullanabilirsiniz. Sıradaki araç çubuğumuz, yani ayna araç çubuğu, gerçekten çok sık kullandığımız bir araç. Ben bazen çektiğim videoları DJI Osmo Pocket'la çekerken selfie modunda aynalama özelliğini açmayı unutuyorum. Bakın şu an gördüğünüz gibi bu videomda da yine aynalama özelliği kapalı kalmış. Bu ne anlama geliyor? Videoda gördüğünüz yazılar hepsi tersten yansıyor şu an ekrana. Benim şu an sahip olduğum gibi bir videoya sahipseniz o videonun üzerindeyken tıklayıp ayna özelliğine tıklarsanız gördüğünüz gibi videoyu gerçekte olması gereken hale çok basit bir şekilde getirmemizi sağlıyor. Yandaki araç çubuğumuz ise döndürme araç çubuğu. Tıkladığınızda videomuzu saat yönünde 90 derecelik açılarla döndürebiliyoruz. Yine kullanmak isterseniz burada bulunuyor. Hemen yan tarafa geçiyorum. Burada yeniden boyutlandır var. Yani bizim bildiğimiz ismiyle crop aracı. Siz eğer bir videonun sağından solundan bir yerleri kesip görünmesini istemediğiniz yerlere atmak istiyorsanız crop aracını kullanarak hem videonuza dahili bir zoom yapmış oluyorsunuz hem de gördüğünüz gibi videonun kenarında istemediğiniz bölümleri atmış oluyorsunuz. Yine bu aracı da kullanabilirsiniz. Diğer birçok uygulamada bu efekt olarak geçerken Premiere Pro'da bir araç çubuğu halinde yer alıyor. Hemen hızlıca bir şekilde sağ tarafa kayarak diğer araç çubuklarını tanıtıyorum size. Mikrofon araç çubuğumuz var, yani seslendirme. Bildiğiniz gibi siz bir videoyu izlerken eğer sonrasında seslendirme yapıyorsanız videolarınızın kesme işlemini bitirdikten sonra seslendirme tuşuna bastığınızda bilgisayarınıza bağlı olan bir mikrofondan anlık olarak videonun altına ses kaydı alabilirsiniz. Yine yan tarafta burada gördüğünüz gibi video parçalarımızın birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen kısa yol çubukları var. Bunlardan birincisi ana parça mıknatısı. Şu an kapalı. Eğer buna tıklarsanız ana parça mıknatısı açık olacaktır. Bu ne anlama geliyor? Şu an videomda bir parça var ve ben bu parçayı biraz daha ileri kaydırmak istiyorum. Bakın ileri bıraktığımda ana parça mıknatısı açıksa videolar otomatik olarak en soldaki videoya yapışacak şekilde hareket ediyorlar. Siz bunu kapatırsanız bu parçaları istediğiniz yerlere koyabilir ve videolarınızın arasını kendiniz doldurup tamamlayabilirsiniz. Ben bunu genelde açıkta kullanıyorum. Onun dışında otomatik bağlanmayı aç var. Şu an bu kapalı. Otomatik bağlanmayı açtığınızda herhangi bir video parçasını başka bir video parçasının belli bir mesafe yakınına getirdiğinizde otomatik olarak birbirine yapışmasını sağlıyorsunuz. Bunu kapatırsanız eğer videoyu siz getirip dibinde bir yere bırakabilirsiniz. Eğer çok üzerine bırakırsanız da videolar birbiriyle karışmaması adına CapCut onu bir üst katmana kendisi otomatik olarak yollayacaktır. Yine ben bu araç çubuğunu da aktif olarak açıp kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yine bence kesinlikle ama kesinlikle aktif olarak kullanmanız gereken araçlardan bir tanesi de ön izleme eksenini aç. Bu ne işe yarıyor? Genelde bu CapCut'ı kurduğunuzda kapalı olarak geliyor ve siz videonuzda timeline üzerinde izlemek için şu çubuğu fareyle sağa sola kaydırmanız gerekiyor. Ama siz eğer bu seçeneği aktif hale getirirseniz farenizi timeline üzerinde kaydırırken otomatik olarak ön izlemeyi açmış oluyorsunuz ve bu sayede videolarınızı hızlı bir şekilde ön izleme yapabilir ve arada hatalı kusurlu bir parça var mı bunun daha kolay farkına varabilirsiniz. Bence bu aracı yine aktif olarak kullanın. Sıradaki araç çubuğumuz, en başta bahsettiğim gibi siz timeline'ı isterseniz buradaki zoom çubuğundan yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz veya hemen yanındaki zaman çizelgesine sığacak şekilde yakınlaştıra tıklayarak timeline'ınızı zaman çizelgesine eşit aralıklarla yayabilirsiniz. Yine bu da bir kısa yol. Eğer kısa yoldan bunu kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz ama benim size tavsiyem Ctrl veya CMD tuşuyla farenin tekerleğini kullanmanız
size daha kolay ve daha işlevsel gelecektir. Gelelim videomuzun diğer düzenleme özelliklerine bakmaya. Hemen videomuza sağ tıklıyorum ve burada bildiğiniz gibi kes, kopyala, yapıştır, özellikleri kopyala, özellikleri yapıştır gibi birçok seçenek var. Burada sadece bizim işimize yarayabilecek, işimizi kolaylaştırabilecek özelliklerden hızlıca bahsedeceğim. Birincisi sahneleri böl. Şu an gördüğünüz gibi free, fakat genelde CapCut bir şeye free yazıyorsa daha sonrasında mutlaka o pro moda dönüyor. Fakat free iken şu an bunu kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum, bir videonuz vardı, bitirdiniz, düzenlediniz ve YouTube'a yüklediniz. Daha sonrasında içinden küçük bir bölümü almanız gerekti. Videonun tamamını indirip CapCut'a atıyorsunuz ve sahneleri böl dediğinizde kamera açısının her değiştiği alanda videonuzu tekrar ilk düzenlediğiniz halinde olduğu gibi parça parça hale geri getirerek içinden istediğiniz bölümü almanızı sağlıyor. Onun dışında düzenle bölümüne geldiğinizde bakın, az önce anlattığımız şuradaki araç çubuklarının tamamı burada var. Dondur, ters çevir, ayna, döndür ve kır. Bunları kullanabilirsiniz. Ayrıca videolarınızın bir bölümünü seçip sağ tıklayarak birleşik klip oluştur derseniz videolarınızı tek parça haline getirecek. Yani diğer uygulamalarda bildiğimiz nestleme işlemi aslında bu. Videoya sağ tıkladıktan sonra sesi ayıkla seçeneğine tıklarsanız eğer gördüğünüz gibi videoyu sesten ayırabilir, sesle ayrı bir şekilde ilgilenebilir veya isterseniz videonun tamamını kaldırıp sesi sadece dışarıya aktarabilirsiniz. Hemen yine geri alıyorum ve devam ediyorum. Şurada bildiğiniz gibi CapCut'a yeni eklenen özelliklerden birisi sesi ayır ve bu maalesef Pro modda çalışıyor. Gerçekten çok güzel bir özellik. Örnek vermek gerekirse bir ses klibi attınız. Bir şarkı ya da bir müzik veya bir videolu klip. Burada şarkının vokalini, enstrümanlarını, davulunu, gitarını, basını, telli çalgısını mükemmel bir şekilde ayrı ayrı katmanlara ayırıyor. Yani siz istediğiniz bir şarkıdan en basit örnekle karaoke parçası üretebiliyorsunuz. Keşke Pro olmasaydı ve rahat bir şekilde deneseydik ama CapCut yavaş yavaş her şeyi Pro'ya çevirmeye başladı. Bakalım sonu nereye kadar gidecek. Sağ tık menüsünde de arkadaşlar anlatabileceğimiz şeyler bunlarla sınırlı. Diğer tarafları kendiniz de kurcalayarak rahat bir şekilde görebilirsiniz. Burada yine çok sık kullanacağımız ve önemli bir özellik video ile sesi senkronize et. Bildiğiniz gibi biz farklı kameralarla farklı açılarda videolar çekebiliyoruz. Veya şu an benim yaptığım gibi bilgisayardan ekran kaydı alırken aynı zamanda kameraya konuşabilirsiniz. Bu iki videoyu düzenleme ekranında rahat bir şekilde birbiriyle hizalayabilmek için yapmanız gereken tek şey iki kayıt içinde ses kaydı almanız. Şu an ben kamerama da ses kaydı alıyorum ve aynı zamanda bilgisayarım da ekran kaydı ile beraber ses kaydı alıyor. Bu iki videoyu CapCut'ta zaman çizelgesine sürükleyip bıraktıktan sonra videoları ve sesi senkronize et derseniz iki videonun sesini birbiriyle eşleyerek videoları aynı hizaya getirecektir ve siz hiçbir senkron kaybı yaşamadan videolarınızı düzenlemeye devam edebileceksiniz. Yine bence bu özelliği kesinlikle kullanmalısınız. Videonun ayarlama ve özellikler bölümünü şu an bitirdik ve gelelim oynatıcı yani ön izleme bölümümüze. Burada gördüğünüz gibi ön izleme bölümünde hemen şu kısımda bir ses barımız var. Ses barı videonuzdaki mikrofon sesinin aslında size kalitesini gösteriyor. Eğer bu bar çok yukarılara, tavanlara doğru vuruyorsa orada seste ufak tefek ayarlamalar yapmanız önemli. Çünkü hazırladığımız videoyu telefondan, televizyondan, bilgisayardan, tabletten birçok farklı platformdan izleyenler olabiliyor. Her platform içinde sesin belli bir seviyede kalması videolarınızın izleyiciler tarafından kaliteli görülmesi adına bence önemli. Burayı takip edebilirsiniz. Eğer buradaki ses barını bu kadar küçük şekilde görmek sizi tam olarak mutlu etmiyorsa da ses barına bir kere tıkladığınızda bakın ekranın sağ tarafında daha geniş ve detaylı bir halini görebiliyoruz ve buradan sesinizin seviyesini daha düzgün bir şekilde takip ederek videolarınız hakkında daha iyi yorumlar yapabilirsiniz. Yine oynatıcı bölümünde bir diğer aracımız yakınlaştırma aracı. Bunu arttırarak videonuzdaki herhangi bir bölüme daha yakından ve daha uzaktan bakabilirsiniz. Fakat bunda şunu unutmayın. Bu zoom aracı değil arkadaşlar. Yani videoya herhangi bir zoom efekti yapmıyorsunuz. Sadece videonuzun kenarında köşesinde bir detay var ve orayı tam olarak görmek istiyorsanız bu araçtan videoya yakınlaşabilir ve fareyle kaydırarak gerekli yerlere, gerekli müdahaleleri yapabilirsiniz. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Onun dışında yine yanda bakın videonun en başında anlattığım oran bölümü burada da var. Videonuzun oranını ister orijinal, ister 16'ya 9, isterseniz 9'a 16 şekilde ayarlayarak bu videoyu farklı platformlar için düzenleyebilirsiniz. Ben yine orijinale döndürüyorum ve burada bir adet de tam ekran butonumuz var. Düzenlemeyi bitirdikten sonra videonuzu tam ekranda izleyerek daha kolay fikir sahibi olabilirsiniz. İşiniz bittiğinde de klavyeden ESC tuşuyla eski haline geri dönebilirsiniz. Gelelim video parçalarımız
videolarımızın özelliklerini yani ayrıntılarını ayarlama bölümüne. Şu an herhangi bir video parçamı seçiyorum. Video bölümündeyim ve videonun da altında temel bölümdeyim. Burada gördüğünüz gibi videom şu an %100 ölçekle bana gösteriliyor. Buradan ölçeğini azaltarak ya da arttırarak videonun daha yakın ve daha uzak durmasını sağlayabilirsiniz. Hani az önce demiştim ya şuradaki yakınlaştırma tuşuyla zoom efektini karıştırmayın diye. İşte bu zoom efekti siz videonuzun istediğiniz bir bölümünü daha kullanıcıya yakından ya da uzaktan gösterebilirsiniz. Onun dışında videonuzun sahne üzerindeki X ve Y konumlarını buradan arttırabilir, azaltabilirsiniz. Yani videonuzu sağa sola kaydırıp istediğiniz alanda konumlanmasını sağlayabilirsiniz. Yine daha önce bahsetmiştim. Şurada döndürme araç çubuğumuz vardı ve 90 derece döndürüyordu. Siz isterseniz videonuzu istediğiniz bir derecede döndürmeyi yine buradaki döndür bölümünden sağlayabilirsiniz. Dönüştürmeyi kapatıyorum ve aşağıda karıştırma bölümünden devam ediyorum. Karıştırma bölümünde farklı katmanlarda eğer iki videonuz varsa bu iki videonun birbirine karışmasını sağlayabiliyorsunuz. Üstteki videoma tıklıyorum ve buradan geliyorum. Farklı modları seçiyorum. Örnek vermek gerekirse bakın chart diyorum. Üstteki videomu alttaki videoma yediriyor. Bindirme, karartma, loş ışık gibi farklı modlarla videolarınızın birbirine karışmasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz herhangi bir videonun opaklığını ayarlayabilirsiniz. Ki bu opaklığı ayarlarken de yine kenarlardaki keyframe mantığını kullanarak videoların opaklığını bir efektlere dönüştürebilirsiniz. Fakat şu an o konuya girmeyeceğim. Kafa hiç karışmasın. Diğer gördüğünüz gibi aşağıda bir sürü farklı efekt var. Maalesef onlar hepsi Pro modda ve ben Pro modda olan bir şeyi de anlatmayı çok uygun görmüyorum. Çünkü ben bu videoyu bu uygulamanın ücretsiz versiyonunu kullanılması amacıyla yapıyorum. Ücretsiz özellikleri anlatmaya devam ediyorum. Arka planı kaldır bölümünde de yine maalesef videolardaki arka planı kaldırma özelliği Pro'ya döndü. Daha önceden belli bir süre ücretsiz olarak bize bunu sundular. Fakat burada bilmeniz gereken en önemli ayar bence Chroma anahtarı. Ne bu ayar? Eğer video çekerken arkanızda yeşil ekran yani green screen kullanıyorsanız veya herhangi bir videonuzun bölümünde kullandığınız laboratuörler, aralara aldığınız ara sekanslarda videonun arka planında yeşil ekran kullanıyorsanız o yeşil ekranları silme anlamında size çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Şu an bakın gördüğünüz gibi ben YouTube üzerinden bir adet yeşil ekrana sahip laboratuör yani işte video altı açıklama veya sosyal medya barı gibi de kullanabilirsiniz bunu. Bir bölüm indirdim. Chrome anahtarımı açtıktan sonra renk seçicime tıklıyorum ve yeşil renge tıkladığımda gördüğünüz gibi etraftaki yeşil rengin tamamını sildi. Burada tabii ki de kenarlarda ufak tefek pürüzler bırakıyor. Bu pürüzleri de aşağıdaki yoğunluğu arttırma azalma aracından ve gölge aracından da kenarların temizliğini sağlayabilirsiniz. Şu an tabii ki bu video düzenlemede olduğumuz için bu kadar böyle kenarları kusurlu gözüküyor ama dışa aktardığınızda bu gayet düzenli bir şekilde çalışıyor. Tabii ki aşağıda kenar yumuşatma ve kenar temizleme özellikleri yine Pro moda döndü. Maalesef bunu da kullanamıyoruz ama bence yine bu da çok rahat bir şekilde işinizi görecektir. Yan tarafta maskeleme bölümüne geliyorum. Bildiğiniz gibi biz videolarımıza maskeler ekleyerek bunu efekt şeklinde kullanabiliyoruz. Şu an ben herhangi bir maskeye tıkladım. Genelde benim videolarımda kullandığım en temel maske türü bu. Yani ne yapıyorum? Şu an ben size bu videoyu da anlatırken aynı yöntemi kullanıyorum. Sağ ya da sol üst tarafa yuvarlak bir şekilde şu an çektiğim videoyu koyuyorum ve alt tarafa da ekran kaydını paylaşıyorum ki bu sayede hem beni görmüş hem de kullandığım ekranı görmüş oluyorsunuz. Daha aktif, daha etkili bir iletişim kurma yöntemi seçmiş oluyorum kendimce. Yine buradaki maskeleri de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Rötuş yap bölümünü ben çok kullanmıyorum arkadaşlar. Siz eğer farklı amaçlar için videolar üretiyorsanız burada kullanabilirsiniz. Yüzünüzün pürüzsüzlüğünü, güzelliğini, beyazlaştırması, cilt tonu gibi bir sürü özellik var. Yine bunları kullanabilirsiniz. Ben yukarıdan ses bölümüne geliyorum. Ses bölümünde temel ses düzeyini videonun arttırıp azaltabilirsiniz. Demiştim yani size bazen videodaki sesiniz az olabilir. Sesi yükseltmeniz sizin videonuzu izleyenlerin daha rahat duymasını sağlayacaktır. Aydınlatma ve karartma bildiğiniz aslında fade in fade out efekti. Yani videonun şu bitiş kısımlarına aydınlatma ve karartma eklerseniz bakın gördüğünüz gibi ben bunu arttırdıkça videonun ses bölümünde hafif düşme ve hafif yükselmeler oluyor. Özellikle videonuzun altyapısına müzik ekliyorsanız bu karartma ve aydınlatmayı kullanmanız daha güzel, daha hoş bir hava katacaktır. Ses yüksekliğini normalleştirdi daha önce ücretsizken. Şu an Pro'ya döndü. Sesi geliştirdi yine Pro. Sesi ayrı zaten daha önce anlatmıştım. O yüzden ses bölümünde bu kadar. Ses değiştirici bölümüne geliyorum. Buradan da sesinize farklı filtreler ekleyebilirsiniz. Hani özellikle böyle sahne içinde farklı tonlarda konuşmanız gereken içerikler hazırlıyorsanız çocuk sesi, robot sesi ne bileyim işte farklı seslere kendi sesinizi dönüştürebilirsiniz ki bu da videolarınıza çok güzel bir efektiflik katacaktır. Ben şu an denemiyorum çünkü büyük ihtimalle telif yeriz bunları denersek. O yüzden bu bölümü geçtim. Hız bölümüne geliyorum. Buradan
videonuzun hızını ayarlayabilirsiniz. Bakın videomun hızını arttırdığımda zaman çizelgesindeki bölümüm küçülüyor veya hızınızı azaltabilirsiniz. Bir normalde videonun standart hızıdır. Birin altına düştüğünüzde videonuz slow motion'a döner. Üstüne aldığınızda ise videonuz daha da hızlanır. Eğer siz videoda sabit bir hız yerine belli alanlarda hızlanıp belli şekilde yavaşlamasını istiyorsanız da kavisi kullanabilirsiniz. Özellikle cep telefonunda CapCut kullanıyorsanız herhalde bu bölüme uğramamışlığınız yoktur. Çünkü her videoya gerçekten çok güzel bir etki veriyor. Buradan herhangi bir kavise tıklayıp videonuzda bu kavis bölümlerini isterseniz kendiniz de farenizle ayarlayıp bakın bu şekilde hızlı gelip birden bu bölüm yavaşlayıp daha sonrasında tekrar normal bir çizelgeye çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Yine kavis bölümünü de bence kullanmanızda fayda var. Geldik animasyon bölümüne. Animasyon bölümü de yine özellikle cep telefonunda CapCut kullanırken benim olmazsa olmazlarım arasında. Burada 3 bölüm var. İç, dış ve karma. İç dediği şey videonun giriş animasyonu, dış dediği şey çıkış animasyonu, karma ise videonun içerisinde aktif olarak çalışan animasyonlar. Şu an ben içe geliyorum ve burada gördüğünüz gibi bol miktarda aslında pro olmayan animasyonumuz mevcut. Burada fareyi üzerine getirerek etkisini görebilirsiniz veya tıklayarak direkt bunu videonuzu uygulamasını sağlayabilirsiniz. Video uygularken de eğer size çok hızlı geldiyse süreyi arttırıp o animasyonu yavaşlatabilir veya süreyi azaltıp daha da hızlı hale getirebilirsiniz. Bakın bu giriş animasyonu. Şimdi dışa geliyorum. Buradan da bir tane çıkış animasyonu verelim. Tıkladığımda bakın videoma çıkış animasyonu verdi ve artık gördüğünüz gibi bakın bu videomun şurada alt kısımda 0.5 saniye uzunluğunda bir giriş, 0.5 saniye uzunluğunda bir çıkış animasyonu var. Siz buradan ister girişi ister çıkışın süresiyle oynayarak videonun başlangıcını ve videonun bitişindeki animasyonun süresini rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine bizim sık kullandığımız video düzenleme bölümlerinden birisi de ayar bölümü. Yani diğer uygulamalardaki Lumetri Color gibi seçenekler. Buradan videonuza isterseniz bir LUT atabilirsiniz. LUT bildiğiniz gibi hazır renk paketi anlamına geliyor. İnternetten beğendiğiniz bir videonun LUT'unu indirip videonuzun direkt üzerine uygulayabilirsiniz. Burada aşağı doğru indiğimizde videomuzun renk tonunu ayarlayabiliyoruz. Doygunluğunu ayarlayabiliyoruz. Pozlamasını ayarlayabiliyoruz. Eğer videonuz karanlık bir ortamda çekilmişse pozlamayı bir miktar da arttırabilirsiniz. Fakat çok arttırdığınızda videonuzda grenlenme denilen kumlanma olmaya başlayacaktır. Yine arttırabilirsiniz. Kontrastı her videomda mutlaka arttırırım. Arkadaki özellikle videodaki arka planındaki renklerin ve duvar renginin daha açığa çıkmasını, siyahların daha siyah, açık renklerin daha açık renk olmasını sağlıyor. Çok seviyorum belli bir seviyede kullanmayı fakat aşırı kullanırsanız da renklerde çok fazla tutarsızlıklar göreceksiniz. Belli bir seviyede kalması iyi. Aydınlatma dediğimiz şey yine videodaki aydınlık, gölgeler, videomuzdaki karanlık alanlar, beyazlar gibi birçok şeyi kullanabiliyoruz. Videomuza keskinlik verebilirsiniz. Ben genelde videolarımda belli bir miktarda keskinlik atıyorum ki ışık yüzüme vuruyorken yüzünüzü bir tık daha net göstermesi, karşıdan videonun daha net göründüğü algısını yaratıyor. Hafif bir miktar keskinlik kullanabilirsiniz. Yine netlik var. Videonun netliğini ayarlayarak renk tonlarının daha iyi oturmasını sağlayabilirsiniz. Fakat çok fazla vermenizi yine tavsiye etmem. Onun dışında işte bildiğiniz gibi VNet var. Köşelerden aydınlanma ya da kararma vererek videonuzda efektifliği biraz daha arttırabilirsiniz gibi ve bu yaptığınız ayarlamaları daha sonrası için bir ön ayar olarak kaydederek ben bu stüdyo ortamında çektiğim her videomda aynı ayarları kullanabilirim tabii ama bu şuna gerektiriyor. Ben mobil ışıklar kullanıyorum yani kaldırıyorum daha sonrasında sabit bir ışığım olsaydı ön ayar olarak kaydedip kullanabilirdim fakat ışıklarımın yönü ve şekli her defasında bir adım geri bir adım ileri olduğu için ayar olarak kaydetmeden her defasında kendim elle hazırlıyorum. HSL bölümü var. Burası aslında tamamen bir derya deniz. Burada her rengi kendi içerisinde ayrı bir şekilde tonunu ve doygunluğunu ayarlayabiliriz. Örneğin ben mor rengi seçtim. Bakın ekranımdaki mor rengi, arka planımdaki mor renklerin renk tonunu, doygunluğunu ve ışığını ayarlayabiliyorum. Videonuzu özellikle açık alanda çekiyorsanız arka plandaki her rengi hafif dokunmak gerçekten videonun sonunda aşırı güzel bir sekans yakalamanızı sağlıyor. Yine HSL bölümünü detaylı olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Kavisler bölümümüz var. Kavisler bölümünde isterseniz de Luma'yı kullanarak ışığın tonunu, doygunluğunu kavisler üzerinden yine RGB renklerini kavisler üzerinden ayarlayabilirsiniz. Bunu kurcalayarak da kendiniz kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde kavislerin dışında tekerlekler üzerinden de gölgeleri, ara renkleri, uç renkleri buradan kendiniz çubukları kaydırarak da ayarlayabilirsiniz. Bu sayede gölgenin parlaklığını, açıklığını ya da gölgenin renk tonunu istediğiniz
istediğiniz renklerde vererek videonuzda güzel oynamalar elde edebilirsiniz. Ve en son maske bölümü var. Burası da paralı versiyona döndü maalesef. Fakat şöyle anlatayım size. Videonun istediğiniz bir bölümünü maskeleyerek o bölüm üzerinde ayrıca renk düzenlemesi yapmanızı sağlıyordu. Burası yine aklınızın bir kenarında bulunsun. Geliyorum kütüphanemizin üzerindeki bölümlere. Burada ses, metin, çıkartmalar, efektler, geçişler, yazılar, filtreler ve ayarlar olarak birçok bölümümüz mevcut. Ses bölümüne gelecek olursak burada CapCut'ın içinde birçok farklı müzik mevcut. Siz isterseniz burada altyapıya CapCut üzerinde bulunan müziklerden koyabilirsiniz. İsterseniz videolarınıza farklı konseptlerde ses efektleri ekleyebilirsiniz. İsterseniz TikTok'taki diğer videolardaki ses efektlerini kullanmak için TikTok hesabınızı buraya bağlayabilirsiniz veya sizin markanıza ait sürekli kullandığınız bir müziğiniz varsa buraya ekleyerek sürekli olarak o müziğin burada yer almasını, marka kiti olarak etiketlenmesini sağlayabilirsiniz. Metin bölümüne gelecek olursak videolarımızın içeriğine metin ekleme bölümünden gördüğünüz gibi varsayılan standart metinler ekleyebilirsiniz ve bunları altyazıya kendiniz elle çevirebilirsiniz. Eğer isterseniz hazır efektlere sahip yazı tipleri de ekleyebilirsiniz. Burada bakın şu an ben trendlerden bakıyorum ve üzerinde Pro yazanları kullanamadığımız için Pro olmayan her türlü fontu getirip videomuza ekleyebiliyoruz. Bunları kendi içerisinde farklı kategorilere ayırmış. İstediğiniz renk türüne, istediğiniz renk şablonuna göre metinlerinizi buraya ekleyebiliyorsunuz. Bakın tıkladım. Altındaki artıya tıkladıktan sonra metnimi buraya ekleyebiliyorum. Kenarındaki çubuktan tutup sürükleyip bırakarak videonuzun herhangi bir yerinde metin efekti olarak kullanabiliyorsunuz. Yine alt kısma gelecek olursak birçok farklı modda metin şablonumuz mevcut. Burada sonbahar, festival, sosyal medya için gibi birçok kategoride farklı ikonlarımız ve metin efektlerimiz mevcut. İsterseniz siz buradaki efektleri de tıklayıp indirerek videonuza ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında bunun içerisindeki teksti değiştirip büyüklüğünü de azaltarak videonuzun köşe ve kenar bölümlerine Lower Third olarak da yerleştirebilirsiniz. Yine buraları tabi kurcalayarak bir sürü efekte sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken tek girip kategorilerin içerisine bakmak. Gerçekten CapCut'ın en zengin olduğu yönlerden birisi metin bölümü diyebilirim. Çünkü ücretsiz olarak her türlü işinizi görebilecek metin efektine sahip oluyorsunuz. Çıkartmalar bölümünde yine sosyal medya ve videonuzla alakalı çeşitli çıkartmalar kullanabiliyorsunuz. Bunların birçoğu ücretsiz. Yine burayı da kurcalayarak rahat bir şekilde keşfedebilirsiniz. İsterseniz aradığınız çıkartmayı direkt yukarıdaki arama bölümünden yazabilir veya beğendiğiniz bir çıkarma varsa altındaki yıldıza tıklayarak onları favorilerinize ekleyebilir ve daha sonrasında sık kullanabilirsiniz. Efektler bölümü ise arkadaşlar videolarımıza verdiğimiz efektler. Örnek vermek gerekirse ben şu videomu seçtim ve burada geldim. Şuradaki elmas ışıma efektini indirip videoma ekleyebilirim ve bakın videomu efektle birlikte oynattığımda bu şekilde bir hal alıyor. Siz videolarınızın farklı bölümlerinde farklı efektler kullanarak videolarınızın daha göze hoş gelmesini sağlayabilirsiniz. Yine geçişler bölümünde bol miktarda geçiş efektimiz var. Bakın açtığınızda bindirme, kamera, ışık, bulanıklık, arıza gibi birçok efekte sahipsiniz. Siz yapmanız gereken tek şey arkadaşlar burada beğendiğiniz bir efektin üzerine fareyi getirip nasıl çalıştığını görmek ve onu indirdikten sonra artıya tıklayarak videonuzun eklemek istediğiniz bölümüne eklemek. Bakın şu an bu araya geçiş efektini koydu. Bunun süresini buradan uzatabilirsiniz veya kısaltabilirsiniz ve videoyu izlediğiniz zaman da şu şekilde bir geçiş elde etmiş olacaksınız. Yine dediğim gibi geçiş efektleri bakımından da CapCut gerçekten rakiplerinden hiç de geride kalır değil. Gayet hoş ve kullanışlı geçiş efektlerine sahip. Burayı da yine kullanabilirsiniz. Altyazı bölümümüz var canlar. Burada da yine altyazılarınızı isterseniz dışarıdan içeriye aktarabilirsiniz veya burada kendiniz otomatik şablonlarla altyazı oluşturabilirsiniz. Filtreler bölümünden videolarınıza farklı filtreler ekleyebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi tıklıyorum ben ve o filtrenin videoma uygulanmış halini görüyorum. Bu sayede renk tonlarıyla oynamaya gerek kalmadan hazır renk tonları üzerinden de videolarınızı düzenleyebilirsiniz ve bölümü aslında bizim diğer uygulamalarda bildiğimiz Adjustment Layer'ın buradaki versiyonu. Nedir bu Adjustment Layer? Ben buraya bir özel ayar ekle dersem bakın bana şu şekilde bir katman atıyor ve ben bu katmanı istediğim gibi genişletebiliyorum. Biz normalde videoları düzenlerken asla ham video üzerinde renk düzenlemesi,
düzenlemesi, efekt düzenlemesi falan yapmıyoruz. Çünkü birine yaptığınız şeyi hepsine çoğaltmak gerçekten çok vakit alabiliyor. Burada yapmanız gereken şey bir özel ayar katmanı eklemek ve tüm ayarlamalarınızı bu özel ayar katmanında yapmak. Örnek vermek gerekirse ben şu an buna tıkladım. Buradan geliyorum. Temelde renklerden mesela pozlamayı arttırıyorum, kontrastı arttırıyorum, aydınlanmayı arttırıyorum, işte doygunluğunu arttırıyorum gibi. Bu ayarların hepsini verdim. Bakın ben bunların hiçbirini videoya yapmadım. Tamamen şu üstteki katmanıma yaptım. Şimdi ben bu katmanı nereye kadar uzatırsam o katmanın altındaki bakın videoların hepsinde o ayarlamalar aktif. O katmanın bittiği yerde video tekrar eski haline dönüyor. Yani siz bu katmanda tüm ayarlamalarınızı yaparak ve altında etkilenmesini istediğiniz videolar kadar uzatarak renk, efekt, düzenleme gibi her şeyi tek katmanda halledebilirsiniz. Bunun bize artısı ne olacaktır? Siz farklı video katmanlarıyla çalışıyorsanız örnek vermek gerekirse ben şu videomun buradaki ayarlardan etkilenmesini istemiyorsam gelip o katmanı oradan kesip orasındaki bölümü kaldırarak ben yine alttaki videomun bu ayarlardan etkilenmesini, şu videonun bu yaptığım düzenlemelerden etkilenmemesini sağlayabiliyorum. Bence kesinlikle videolarınızda kullanmanız gereken ayarlardan biri de özel ayarlar katmanı yani adjustment layer aklınızın bir kenarında bulunsun. Ve tüm bu düzenlemeleri yaptıktan sonra geliyoruz en son aşamaya dışa aktar bölümüne. Dışa aktara tıkladıktan sonra buradaki CapCut'ın en güzel özelliklerinden birisi kapak fotoğrafı ayarlama bölümü. Kapak fotoğrafına düzenleye tıkladığınızda size bir tasarım uygulaması açıyor ve buradan ister hazır şablonlardan kapak fotoğraf oluşturmanızı, isterseniz de tasarımınızı renginden yazısına, fontundan çıkartmasına kadar kendinizin oluşturmasını sağlayabiliyorsunuz. Şuradan bir kapak fotoğrafı seçelim. Bakın seçtiğim şablonu benim videomun o kapak fotoğrafına uyguladı. Buradan istediğiniz yazıyı, yazının rengini, tipini, şeklini, gölgesini, her şeyini ayarlayabilir. İstediğiniz çıkartmayı, etiketleri ve çerçeveyi ekleyebilir. Hatta burada bir kolajınızı bile oluşturarak videonuzun kapak fotoğrafını ayarlayabiliyorsunuz. Ve bakın ben şu an kaydete bastım. Kapak fotoğrafımı otomatik olarak ekledi. Buradan videonun adını değiştirebilirsiniz. Yine çözünürlüğünüzü değiştirebilirsiniz. Dışa aktarma çözünürlüğünüzü, bitrate hızını değiştirebilirsiniz. Sıkıştırma formatını değiştirebilirsiniz. Videonun formatını, FPS'ini değiştirebilirsiniz ve isterseniz videoyu sadece ses olarak da MP3, WAV, AAC ve FLAC formatlarında dışarıya aktarabilirsiniz. Fakat ben videonun tamamını aktarmak istiyorum. Bakın 4 dakika 9 saniyelik bir video 1080p'de dışarı aktarırsam yaklaşık 306 MB olacakmış. Ben bunu 4K'da dışarı aktarırsam 654 MB olacakmış. Dışa aktar diyerek videonuzun sorunsuz bir şekilde dışa aktarmasını bekliyorsunuz.